Merhabalar, ben Doktor Ferhat Hanikoğlu. Bu hafta sizlere tiroid hormonlarından bahsedeceğim. Tiroid hormonlarının eksikliği sıkça saç dökülmelerine ve anemiye sebep olur ki bundan dolayı da danışan hastalarımızın tiroid testlerini bana sürekli sormalarından dolayı bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Öncelikle tiroid hormonlarından bahsedelim. Tiroid hormonları vücudumuzdaki metabolik hızı ayarlayan çok önemli hormonlardır. Tiroid hormonları vücudumuzdaki hücrelerin oksijen tüketiminden tutun da metabolik hızlarını ayarlamaya kadar birçok görevi vardır. Tiroid hormonları hücrelerin amino asitleri alıp kullanmasını, protein sentezlemesini sağlar. Tiroid hormonları vücudumuzdaki vitaminlerin kullanımını arttırır. Tiroid hormonları DNA, RNA sentezinde yani kalıtsal olaylarda bile görev alan çok önemli hormonlardır. Tiroid hormonları sentezlenirken vücudumuzdaki hipotalamus, hipofiz ve boyun bölgemizde Adem elmasının tam altında bulunan tiroid bezlerinin senkronize bir şekilde çalışması çok önemlidir. Çünkü tiroid bezlerimizin hormon salgılayabilmesi için beyinden doğru sinyallerin, doğru uyarıların ve yeterli miktarda hormonun salgılanması gerekir. Tiroid bezlerini uyaran beyindeki hücrelerimiz hipotalamus ve hipofizde bulunur. Hipotalamus dediğimiz hücreler doku, hipofizi uyarır. Hipofiz ise tiroid hormonu sentezleyen tiroid bezlerimizi uyarır. Vücudumuzda iki çeşit tiroid hormonumuz vardır. Bir triiyodotironin, ikincisi ise tetraiyodotironin. Biz buna kısaca triiyodotironini T3, tetraiyodotironini ise T4 deriz. Arkadaşlar tiroid bezinde salgılanan bu hormonlar vücudumuzda kanda taşınırken proteinlere bağlı şekilde bulunur ve proteinlere bağlı bulunan kısım aktif değildir. Proteinlerden ayrı olan, kanda serbest bulunan tiroid hormonları yani serbest T3 ve serbest T4 hormonları asıl olarak aktif olan hormonlardır. Eğer bu tiroid hormonlarımızda düşüklük olursa bu bize hipotiroidi olarak yansır. Tiroidde sentezlenen T3, T4 düşüklüğü eşittir hipotiroidi ve hipotiroidi hiç azımsanmayacak kadar sık görülen bir hastalıktır. Popülasyonun %10, %15'inde hipotiroidi yani tiroid hormonlarının eksik sentezlendiği hastalıklar görülür. Tam bunun karşıtı olarak tiroid hormonlarının fazla sentezlenmesi de yine bir hastalık sebebidir ki biz buna hipertiroidi deriz. Hipertiroidide ise T3, T4 hormonları fazla sentezlenir vücutta ve bir hormonun az olması hastalığa sebep olurken aynı zamanda fazla olması da yine hastalık sebebidir. Hipotiroidide metabolizma yavaşlarken, saç dökülmeleri artarken, anemi gibi durumlar oluşurken, hipertiroidide ise farklı semptomlar görülmektedir. Örneğin hipertiroidi hastaları yani tiroid hormonu yüksek olan hastalarda çarpıntı, terleme, ishal gibi farklı semptomlar görülebilir. Biraz önce hipotiroidinin toplumda yaklaşık olarak %10, %15 oranında görüldüğünden bahsetmiştim. Tam karşıtı olan durum ise yani hipertiroidi ise yaklaşık %5 oranında toplumda görülmektedir. Ve bu ikisini topladığın zaman aslında tiroid hastalıkları yaklaşık %20 oranında toplumda görülen hastalıklardır ki yani her 5 kişiden biri tiroid hastası olabilir. Peki tiroid hastalığından şüpheleniyorsak laboratuvarda ne bakılabilir? Hangi testler yapılır? Ondan bahsedeyim. Öncelikle hipofizde sentezlenen ve tiroid bezini uyaran TSH hormonu ölçümü yani tiroid stimüle edici hormon ölçümü. Tiroid hormonlarından serbest T3, serbest T4 ölçümü yapılabilir. Ayrıca hipotiroidi ya da hipertiroidiye sebep olan bazı özel durumlar için de
yapılan tiroid testleri vardır. Örneğin tiroglobulin düzeyi. Tiroglobulin proteini tiroidde normal olarak sentezlenen bir proteindir. Tiroglobulin düzeyleri tiroid kanserlerinde yükselir ve tiroid kanserlerindeki tedaviden sonra radyoterapi olabilir ya da cerrahi tedavi olabilir. Tiroglobulin düzeyleri ile hasta takibi sağlanır. Tiroglobulin düzeyleri tiroid kanseri hastaların takibinde kullanılabildiği gibi ayrıca tiroglobulin düzeyleri hipertiroidi hastalarında da yüksek olabilir ve yine hipertiroidi hastalarında da tiroglobulin düzeyleri ölçülür. Diğer bir tiroid testimiz ise tiroid peroksidaz antikoru. Arkadaşlar, tiroid peroksidaz antikoru tiroidde bulunan bir enzime karşı vücudumuzun ürettiği antikordur ve bu antikor otoimmün tiroid hastalarında yükselir. Örneğin otoimmün tiroid hastalıklarından en önemlisi Hashimoto'yu örnek verebiliriz ki Hashimoto hastalığı kadınlarda sık görülen bir hipotiroidi nedenidir ve bu hastalarda tiroid peroksidaz antikorları yüksek bulunur. Diğer bir testimiz ise tiroglobulin antikorudur. Tiroid bezinde bulunan tiroglobulin proteinine karşı vücutta antikor oluşabilir ki yine bu bir otoimmün hastalık sebebidir. Fakat tiroglobulin antikor ölçümünü biz laboratuvarda çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü tiroid peroksidaz antikoru daha duyarlıdır. Otoimmün hastalıklarda biz tiroid peroksidaz antikoru ölçümünü tercih ederiz. Ayrıca başka bir antikor daha var. Tiroid stimülan antikor ise Graves hastalığı gibi hipertiroidiye sebep olan bir antikordur. Yine laboratuvar testlerinde bu tiroid testi yapılabilir. Kısaca toparlayalım. Tiroid hastalıklarından şüpheleniliyorsa eğer yapılabilecek laboratuvar testleri TSH, serbest T3, serbest T4, antitiroglobulin antikoru, antiperoksidaz antikoru, tiroid stimülan antikor gibi antikor ölçümleri yapılabilir. Şimdi tiroid bezinden ve tiroid hormonlarından bu kadar bahsettikten sonra gelelim bana danışanlarımın sorduğu sorulara. En sık sorulan sorulardan biri, hocam tiroid hastasıyım, çok fazla saçım dökülüyor, ne yapabilirim? Şimdi tiroid hastaları öncelikle sıkı bir şekilde takip edilmeli ve ilgili uzmanlık branşı ile tedavileri planlanmalı. Saç dökülmeleri için tiroid hastaları mezoterapiden fayda görürler. Ama tabii ki primer hastalıklarının da tedavi edilmesi şartıyla. Yoksa mezoterapileri tekrarlarsınız, bir dönem iyi gelir, daha sonra mezoterapiyi ya da PRP'yi bırakınca tekrar saç dökülmeleriniz artar. Aslında hipotiroidi hastalarında saç dökülmesine sebep olan durum hipotiroididir. Bundan dolayı hipotiroidinin öncelikle tedavi edilmesi lazım. Ya da hipotiroidi hastalarında yavaşlayan metabolizmaya bağlı olarak halsizlik, yorgunluk meydana gelir. Kilo alımı fazla olur, vücutta yağlanma olur, kolesterol yüksekliği olur ve bu hastaların cildi nemli değildir, kurudur. Bu hastalar genelde nemsiz kuru ciltleri için de mezoterapi yaptırmak isterler ki mezoterapiden fayda görürler ama yine dediğim gibi primer olarak, öncelikli olarak tiroid hastalıklarının tespit edilmesi ve onun tedavi edilmesi lazım. Tabii bu tedaviler aşamasında yine mezoterapi uygulamaları ile cilt sağlığı, saç sağlığı tiroid hastalarında korunabilir. Hipertiroidide ise saç dökülmesinden daha çok biz hipertiroidi hastalarında vitamin eksikliği görebiliriz. Hipertiroidi hastalarının metabolizması hızlıdır, kalp çarpıntıları olur, terlemeleri olur. Bu hastalarda tabii ki mezoterapiden fayda görür ama hipertiroidilerinin bir miktar kontrol altına alınması, doğru tedavilerin uygulanması gerekir. Bu açıdan endokrinolog ya da
ilgili dahiliye uzmanına danışmaları gerekir tiroid hastalıkları için. Saç tedavileri ya da cilt tedavileri farklı bir alan. Bu konuda mezoterapi sertifikalı hekimler, dermatologlar yardımcı olabilir hastalara. Aslında tiroidle ilgili konuyu çok daha fazla uzatabiliriz. Çünkü çok önemli bir organ. Tiroid hormonları çok önemli vücudumuzun bütün hücreleri için. Ama bu haftalık bu kadar yeter ve eğer sorularınız varsa videomuzun altına yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. İyi haftalar dilerim.